Antidepresan kullananlar lütfen bir gidin şu akupunkturu deneyin. 16 yıllık antidepresanı Lütfen. bırakan kişiler çok biliyorum. Kusura bakmayın sizin adınıza konuşuyor gibiyim ama ben de hasta yakınıyım. Ben de yaşadığımı biliyorum. Evet. Şimdi bu biyorezonans cihazının enteresan bir özelliği var. Takır 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 benim kendime dahi itiraf edemediğim bilinçaltındaki gerçekliğimi size yazıyor. Doğru mudur? Evet. Duygularımızın bozulmasıyla bunun hücreye inmesi arasındaki süre 2 ila 7 yıl. Ben oğluma ergenlik çağına yakın biyorezonans verdiğimde boyunun hızlı uzadığını ve işte alerjilerinin tedavi olduğunu gördüm. Mesela astımın sebeplerinden biri bağırsaklardaki Ascaris parazitidir. Bunu çok kişi bilmez. Hatta akciğerleri de ilerleyebilir bu parazit. Mesela kilo vermeyi güçleştirir mi? Güçleştirir, evet. Çünkü bağırsak floranızı bozar. Mesela kaç yıl denemiş, uğraşmışlar? 8 tüp bebek denemesi vardı bir hastamın. Çok kısa bir seansla hem de oldu ama işte şifa sadece diyorum ya. Uykusuzluk da büyük şikayet. O bahsettiğiniz sıcak su dolu pet şişeyi böyle rulo yaparak mı yuvarlasınlar ayaklarında? Evet, rahatlatıcı etkilerini görüyoruz. Uyumadım diyen hastamız olmuyor. Efendim merhabalar, bütünsel tıp doktoru, mikrobiyoloji uzmanı Güzin Güntekin bizimle birlikte. Tıp artık evrilmek zorunda. Her ne kadar bazı çevrelerin işine gelmese de tıp evrilmek zorunda. İşte bu evrilirken galiba bayrak taşıyıcı da titreşim tıbbı olacak. Bugün bu merkezde aslında geleneksel tıbbı konuşacağız. Doktor Hanım'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Tıp evrilmek zorunda. Siz söylemeyin, ben söyleyeyim bunu. Her ne kadar bu bazı çevrelerin işine gelmese de çok sevdiğim Saracoğlu Hoca hep şunu söyler. Torunlarımız şunu diyecekler. Beyaz bir şeyler içiyorlarmış ve iyileşmeyi bekliyorlarmış bizim atalarımız. Ne yazık diyecekler. Şimdi titreşim tıbbı aslında son dönemin dünyada çok popüler olan ve şifa arayanların karşılığını bulduğu bir mecra oldu. Ben de çok inanıyorum. Biyorezonans sizin de uyguladığınız bir teknik. En başta şunu sorayım. Durumumuz ortada. Dünya insanı büyük bir ekonomik krizle uğraşıyor. Maliyetli ve pahalı işlemler mi? Hayır, hiç değil. Hem de hiç değil. Uygulanan tedaviler gerçekten maliyetine göre ekonomik rakamlar diyebilirim size. Ulaşılabilir. Evet, ulaşılabilir Herkesin rakamlar. ulaşabileceği rakamlar. Herkes. O zaman bu kadar çok şeye cevap veren biyorezonans tekniği nasıl çalışır? Siz bir cihaz mı kullanıyorsunuz? Nasıl hastanıza şifa veriyorsunuz? Biyorezonansın mantığı şu, fiziğin bize söylediği bir kural var. Einstein bunu söylemiş. İşte maddenin bir titreşimi var. Madde bir titreşim üretir. Kainattaki her maddenin bir titreşimi var. Nikola Tesla da yıllar öncesinden kainatı anlamak istiyorsanız titreşim ve frekans üzerinden düşünmelisiniz demiş. Yani biz titreşimleri çözdüğümüz zaman aslında bize faydası olduğunu bulabiliyoruz. İnsan vücudu da titreşiyor, hücrelerimiz titreşiyor. Hücrelerimizin özelleşmiş titreşimleri var. Akupunktur tıbbında daha önceki yıllar öncesinden beri uygulanan bazı tıp sistemlerinde de bu enerjiler kullanılarak insanlar şifalanmışlar. Şimdi tabii tıp geliştikçe, dünya geliştikçe bunlar teknolojiyle de düzeltilebilir hale gelmiş. Yani bizim titreşimlerimiz nasıl bozuluyorsa, hücremizin ürettiği enerji nasıl bozuluyorsa bunu düzenleyecek şekilde de cihazlar ve teknolojiler üretilmiş fizik kuralları üzerinden. Hücrenin titreşimini bozan bozucu bazı etkenler var. İşte mikroplar, parazitler, radyo manyetik alan kirliliği. Parazitler titreşimi bozuyor mu? Evet, parazitlerin kendilerine ait bir titreşimi var ve hücrelerimizin arasında dolaştığı zaman onlar hücresel iletişimimizi bozuyor. Bağırsaktaki parazitler. Bağırsaktaki ve tüm vücuttaki olabilir. Karaciğerde, kanımızdaki parazitler. Düz mantıkla parazit dendiğinde benim aklıma hemen bağırsakta kümelenenler geliyor. Ama en çok bağırsakta gördüğümüz için ama başka işte vücudumuzdaki çeşitli nodüllerin içinde bile parazit görebiliriz. Parazit yaygın bir sorun bu arada. Ben mikrobiyoloğum, yıllarca laboratuvarda parazit aradık. Tıbbın bu kısmına geçmeden önce parazitleri tespit edemediğimizi görmüştüm. Ama frekans tıbbıyla tanıştıktan sonra
Şöyle ilk hastamda diyeyim size, ilk hastalarımdan birinde bir astım şikayetiyle gelen hastaydı. İşte frekans tedavisi sonrası geldi bana, Güzin Hanım dedi ben parazit döktüm. Yüzü açılmıştı, nefesi açılmıştı geldiğinde. İlk ben bunu gördüğümde paraziti tespit etmemiştim bile. Klasik bir seans uygulamıştık biz, organlarını güçlendirici. Ve bu süreçte çok fazla kişinin parazitlere maruz kaldığını gördüm. Frekans tespitleri yaptıktan sonra. Yani biz aslında vücudumuzun bir parazit istilasında olduğunun Evet. farkında olmayabilir miyiz? Olabiliriz ama bazı hastalıklarımızın sebeplerini ararken bulabiliriz. Modern tıp işe bu cepheden bakıyor mu? Bakıyor ama kısıtlı bir alandan bakıyor. Mikrobiyolog olarak söylüyorum. Çok fazla tespit edemiyorduk laboratuvarda gerçekten. Çünkü yakalayamıyorsunuz. Frekansını ölçmeniz gerekiyor. Onların bir larva ve gelişme dönemleri oluyor. Yakalasa belki oradan Evet, bakacak evet, ama modern tıp evet. bunu yakalayamadığı için Evet. tedaviyi de Evet. o prosedürden ilerletiyor. Ve buraya da çok yönelmemiş oluyoruz. Yani bunun bir parazit temizliğiyle vücudun rahatlayacağını çok düşünemiyoruz. Biyorezonans cihazı o parazitleri görüyor mu? Hem görüyor hem de temizliğine yardım ediyor. Bunu ilaçsız da yaptığı için bağırsak floranız da bundan etkilenmiyor aslında. Vücutta vücudun yükleri vardır. İşte bakteriler, virüsler, parazitler de bunlardan biridir. Bir bölümüdür. Biz hastalıkların yükleri nedir diye bakarız aslında ilk tarama yaptığımızda. İşte elektromanyetik alan yükü var mı? Duygusal yükü var mı? Bakteri, virüs, parazit yükü var mı? Alerjik yükü ne durumda? Toksin yükü nedir? İşte ağır metal, civa, kadmiyum vesaire gibi toksinleri var mı? Sindirim sistemi nasıl çalışıyor? Hastalığın isminden çok biz vücudumuzda oluşturduğu yük olarak bakarız ve bunları tek tek temizlemeye başladığımızda zaten birçok hastalıkta da olumlu süreç başlamış olur. Onun için hastalığın isminden çok bize oluşturduğu yüklerle ilgileniyoruz. Dozaj belirliyor. Evet. Doz aşımı olduğunda kişi sadece teşhis alıyor ama oraya gidene kadar yapılması gerekenler var. Parazitlerden kurtulmak bağırsakların boşaltılmasıyla mı oluyor? Yani tedavi nasıl ilerliyor? Parazitlerin ürettiği frekansın tersi frekans verirseniz eğer vücuda bu bir nötrleşme sağlayacağı için ilk önce onları sersemletip yavaş yavaş vücuttan atılmalarını sağlar. Bunun için de nereye yerleştiyse parazit o yoldan bir şekilde kendine çıkış yolu bulur tabii ki. Bağırsaktaysa bağırsaktan, karaciğerdeyse de safra akımı üzerinden yine bağırsaktan. Kişide bu anlamda bir parazit bombardımanı varsa hangi hastalıklara gebe olur? Alerjiler çok yaygın görülür. Mesela astımın sebeplerinden biri bağırsaklardaki Ascaris parazitidir. Bunu çok kişi bilmez. Hatta akciğerleri de ilerleyebilir bu parazit. Çok yoğun alerji görülür. Kansızlıkla çok karşılaşırız. Kansızlık, halsizlik, karın ağrıları, bitkinlik şikayetleri çok olur. Vitamin eksikliklerine bağlı görülen şikayetleri olur. Vücudun tüm genelini etkiler. Bir kronik hastalığınızı ağırlaştırabilir parazit yükü. Ağır bir kanser tedavisi alıyorsanız size patojen olarak çok yük oluşturur. Çok şikayete sebep olur. Mesela kilo vermeyi güçleştirir mi? Evet. Çünkü bağırsak floranızı bozar. En çok bağırsakta yerleşmiş parazitler yapar bunu. Ama biz tecrübe olarak en sık halsizlik, güçsüzlük ve sindirim sorunlarıyla birlikte alerjileri görüyoruz parazitle. Buradan keskin bir geçiş yapıyor gibi olacağım ama longevity diye bir kavram var. Evet, uzun yaşam ama uzun yaşarken de güzel görünme. Bu biyorezonans teknikleriyle bunu sağlayabiliyor musunuz? Biyorezonansı şöyle düşünelim. Oluşturulan frekanslar bizim sağlıklı hücremizi güçlendirmek için vücuda frekans verdiğimizde tüm hücrelerimizde bir güçlenme olduğunu düşünelim. Bu organlarımıza da spesifik olarak verilebilir. Her organın çünkü bir frekans var, özelleşmiş bir frekans var. Karaciğer hücremizin belli bir titreşimi var. Akciğerimizin, işte dalağımızın, böbreklerimizin, bunların hepsinin duyguları ve titreşimleri var. Biz bu titreşimleri güçlendirdiğimizde aslında organlarda da bir gençleşme sağlıyoruz. Çünkü mesela karaciğerinizde bir staz var ya da yağlanma başlamış. Karaciğer hücreleri daha aktif titreşerek çalışmaya başladığında bunlarla ilgili önlem almış olursunuz. Dolayısıyla ne olur? Detoks kapasiteniz
artar. Bunun cilde yansıması, karaciğerde tabii ki ciltle çok bağlantılı bir organımızdır. Cildimize ve vücudumuzun tüm genelinde bir gençleşme etkisine de sebep olur bu. Akciğer keza öyle, dışarıyla bağlantılı organımız. Akciğerin titreşimini güçlendirdiğimizde ne olur? Oksijenlenmemiz artar. Daha iyi çalışır, daha iyi nefes alırız, daha sağlıklı oluruz. Bunun tüm vücut genelimize etkisi olur. Bunun dışında cilde ve kas gruplarına özel frekanslar da kullanabiliriz biz. Bunların da ayrıca kas tonusunu arttırıcı, kas kanlanmasını arttırıcı etkili olur. Ben oğluma ergenlik çağına yakın biyorezonans verdiğimde boyunun hızlı uzadığını ve işte alerjilerinin tedavi olduğunu gördüm. Tabii cildine de bunun yansıması olmuştu. O dönemde yaşadığı ergenlik sivilcelerini mesela kontrol altına almıştık. Kas ve kemik yapısı çok güçlenmişti. Boyu da hızlı uzadı. Evet, zaten yaşlanma süreci nedir? Bizim hücrelerimizin bölünme hızına göre buna karar veriyoruz. İşte belli bir yaştan sonra, ki bu biyolojik olarak yaş ilerlese de en sık 40'lı 60'lı yaşlarda hücre yıkımımızın olduğu görülmüş. Biyolojik yaşlanma hızlanıyormuş bu yaşlarda yapılmış çalışmaya göre. Yapım hızı yıkım hızının üzerinde olması gerekiyor normalde. Altına düşmeye başladığında yaşlanmamız hızlanıyor. İşte bu dönemlerde vücuda yapılacak böyle sağlıklı tedavilerle bu süreç geriletilebilir. Daha sağlıklı hale gelebiliriz. Her aslında şikayetin bir organı var dedik. Tansiyon hastaları için hangi organa frekans yüklüyorsunuz? Tansiyon hastalarının stres yükü çok ağır oluyor. Hayatla ilgili stresleri çok olduğu için kronik streslerine çalışıyoruz onların. İşte öfkeyle ilgili problemleri için karaciğere, duygusal olarak kalple ilgili sorunları olduğu için damar ve kalp meridyenine özellikle çalışıyoruz burada, damarlarına ve bu yoğun artmış basıncı rahatlattığımızda onlarda da rahatlama oluyor. Kronik stresine özellikle çalışıyoruz. Mesela şeker hastalarına da biyorezonans yapıyor musunuz? Pankreası güçlendirici frekanslar var çünkü. Biyorezonansın organ spesifik çalışmasının yanında bu organların birbiriyle uyumlu çalışması arttığı için zaten vücut genelinde düzelme sağlıyor. İşte şeker ilaçlarını bırakıyorlar demek çok iddialı olur belki ama genelde şeker regülasyonları sağlanıyor. İnsülin direncinde çok etki görüyoruz mesela. Şekere bağlı komplikasyonların yönetiminde çok işe yarıyor. İşte bu nörolojik şikayetleri rahatlıyor, halsizlikleri gidiyor mesela. Yaşam kaliteleri çok net bir şekilde artıyor. Vücudun vitamin, mineral emilimleri de artmaya başlıyor. Çünkü biyorezonans size şöyle düşünün. Vücudunuza reset atmak gibi düşünün. Sağlıklı yaşam frekanslarına tekrar adapte ediyoruz. Biz doğduğumuzda bebekken aslında en uyumlanmış, Yaradan bizi öyle yaratmış. En uygun frekansla dünyaya geliyoruz. En uygun enerjimizle, yaşam enerjimizle dünyaya geliyoruz. Bu zaman içinde tükenmeye başlıyor. Tabii biz bu enerjiyi tekrar sağlıklı organ frekanslarına uyumladığımızda, sağlıklı frekanslarla dengelediğimizde, sağlığa uyumladığımızda vücudun genelinde bir iyileşme hali hep bekleriz zaten. Gençleşme, geriye gitme. Doktor hanım iddialı söylemlerden hep kaçınıyor. Ben farkındayım. Siz söylemeyin. Ben sizi zorlamak istemiyorum ama izleyicinin de bilgilenmeye hakkı var. Yeter. Değil mi? Şimdi organlar frekansı bozulduğu için hastalanırlar. Dolayısıyla o frekans düzenlendiğinde karaciğerinde rahatsızlığı olan artık şifalanır mı? Şifalanır. Çünkü organların frekansları düştüğünde hastalanıyorlar. Bunu size söylediniz. Bunu normal sağlıklı frekanslarla dengelediğinizde iyileşme başlıyor zaten. Belki bu bir süreçtir tabii ki. Hemen bir günde olacak bir şey değildir. Bir seans gerekebilir. İşte yavaş yavaş frekansları yüklemek gerekebilir. Frekansları ona göre yükseltmek gerekebilir. Yanında vitamin, mineral açığını kapatmak gerekebilir. Bu bir şifalanma, bir süreç. Yıpranma bir günde olmadığı gibi şifalanma da böyle olmuyor. Tabii, ama biz biyorezonansla sendromları tedavi edebiliriz. Hastalıklara çok ciddi destek olabiliriz bazı hastalıklara ve koruyucu hekimlikte çok yaygın olarak kullanabiliriz. Yani aslında 3 alanda kullanıyoruz. Koruyucu hekimlikteki etkisi tartışılmaz. Çünkü hastalıklar zaten informasyon bilgi alanında başlıyor. İşte duygu düşüncelerimiz de bilgi alanımızın en dışında. Duygularımızın bozulmasıyla bunun hücreye inmesi arasındaki süre 2 ila 7 yıl. Burası çok önemli. Evet. Bu kişinin zayıflatıcı faktörlerine göre 2 ila 7 yıl arasında değişiyor. Yani hastalık et bedende başlamıyor.
düşüncede ve bilgide başlıyor aslında. İbn Sina da bunu söylüyor galiba. Evet. Duygularınızı biriktirirseniz katılaşır, Hı hı. maddeye dönüşür. Adına Evet. da hastalık dersiniz. Evet. 2 ila 7 yıl arasında işte o bilinçaltından Bedende, bugünün fiziksel deyimiyle bedende görünüyor. fiziksel bedene geliyor. Evet. Şimdi bu biyorezonans cihazının enteresan bir özelliği var. Mesela ben gittim doktor hanıma, beni bağladı. Takır 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 benim kendime dahi itiraf edemediğim gerçekliğimi, bilinçaltındaki gerçekliğimi size yazıyor. Doğru mudur? Evet. Amacımız danışana, hastaya yardımcı olmak. Burada aslında hep bunu söylüyorum. Magazin değil amacımız. Bizim yardımcı olmak, şifa vermek. Burada her katmanı hemen açamazsınız. Psikiyatride, psikolojide de böyledir. Bu bir aşama aşama gider. Ama biyorezonansın şöyle olumlu taraflarını gördüm ben. Bazı sorunlar açılmadan da düzelebiliyor. Birincisi kişinin kendilik bilinci diyoruz ona. Vücudunu tanıması, kendini tanıması için çok önemli bir tanı aracı. Bunu rezonans alanı içinde yaptığınızda normalde kabul edemeyeceği şeyleri de daha kolay kabul edebiliyor. Çünkü vücut bilgisini alıyor kişi. Vücuduyla ilgili gerçek bilgiye sahip olduğu için. Yani burada bir şahsi bir şeyle söylemiyorsunuz bunu. Vücut bilgisi bu. Ondaki hastalığın sebebi. Mesela insanın inanç sistemi iyi olmalı. İşte pozitife yönelik duyguları olmalı. Stresi yönetebiliyor olmalı ki hayattaki yaşam enerjisi iyi aksın. Bunlarda tıkanıklıkları varsa bunların geçmişteki sebepleriyle ilgili takıldığı noktadan onu uzaklaştırmak lazım. Enerji akıyor. Hayat hep bir tekamül içinde. Sürekli ilerliyor. Benim hep gördüğüm sorun şu oluyor. Çok geçmişe takılıyoruz. Çok takıldığımız yerlerde kalıyoruz. Enerji bizi oralardan uzaklaştırıyor gerçekten. Bir enerji seviyemizi yükselttiğimiz zaman, daha iyiye, daha pozitife dengelediğimiz zaman duygu durumunu biz daha kolay yol alıyoruz. Peki biyorezonans cihazı auramda kayıtlı olan geçmişimi nasıl kağıda dökebiliyor? Duygularımız aslında bizim auramızın en dış katmanında. Ruh, beden, zihin bütünlüğü dediğimizde zihnimizde bilinçaltımız bir arada zaten. Duygularımız da en dışta. Bunu okuması çok daha kolay. Frekans üzerinden bir okuma yapıyorsanız siz işte öfke duygunuzu oradan okuyabilirsiniz. Endişelerinizi okuyabilirsiniz. Geçmişte bir yazılım da kullanıyorsanız bu bir yapay zeka. Aslında size özel, sizin kullandığınız kelimeler üzerinden bir hikaye de oluşturabilir. Bu da sizin hikayeniz olur zaten. Bunun da inandırıcılığı ve sizi ikna ediciliği olduğu için zaten bu da bir frekans uyumuyla olduğu için tedavi edici etkisi olur burada. Sahadan bir örnek rica etsek, mesela isim vermeden bir hastanızla bu yöntemle yaşadığınız deneyim ve sonucunu sizden öğrensek? Aslında çok deneyim yaşıyor. Bütün tıp hekimi arkadaşlarım da bunu yaşıyorlardır. Çünkü zaten biz geleneksel tıp da bize yıllar öncesinden organların duyguları olduğunu söylemiş. Her organın kendine ait bir duygusu var ve bu organdaki titreşimi başka bir yöntemle de akupunkturla da güçlendirdiğinizde kişilerde ruh halinde değişiklik saptarsınız zaten. Bütün enerjisel yöntemlerin genelde insanı rahatlatıcı, pozitife yönlendirici bir etkisi olur, vücudun daha iyi edici. Benim de yaşadığım çok tecrübe oldu. İlk teşhis sırasında yaşadım. Birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşımız da bir göğsünde tümör saptamıştı. Bunu temizleyin diye bize bir uyarı vermişti sistem. Bunu söylemekte zorlandım ben ama frekans tedavisinden sonra 15 gün içinde göğsünde bir kitleyle geldi. Ve bunun üzerinden de tedavisi başladı. Tabii bu bir erken teşhisti. Biz çok sevindik çünkü çok genç yaştaydı. Şu anda da çok sağlıklı. Arada biyorezonans kürlerine de geliyor. Bu bizi ilk çok şaşırtmıştı. Sonra çok genç bir hastam aylarca yürüyememiş. Tesadüfen biyorezonansla tanıştı. 2 gün içinde yürümüştü. Buna özellikle çok şaşırmıştık. Tabii bu bir viral enfeksiyon sonrasında yaşamış böyle bir durum ama 6 aydır tekerlekli sandalyedeydi ve aile çok zor durumdaydı. Genç yaşta böyle bir durumla karşılaştık. O yürüdüğünde çok sevinmiştik, çok şaşırmıştık ve bu çok küçük bir seanslı olması bizi de şaşırtmıştı açıkçası. Bunun gibi günlük bir hastamın ki mesela örnek vereyim. Yüzünde yaralar olan bir öğretmen kızcağız çok da yeri dolaşmış, neden bunun çıktığını bulamamış. Tabii yapay zeka sizin inanç sisteminizi de ölçüyor. Orada bana hiç bunu düşünemezdim ben bir terapist olarak. Neden inançsız, inancı yok gibi bir
okuma yaptığında bunu söylediğinde evet eskiden ben çok inançlı bir insandım, artık inancımı kaybettim dedi. Bu konuda tekrar düşünmeye sevk etti onu mesela. Sonrasında olumlu yönde değişimi olmuştu. Bu da bizi çok şaşırtmıştı. Bunun gibi yaşıyoruz her gün. Bağırsağa biyorezonans verdiğinizde işte o huzursuz bağırsak sendromuna da çözüm oluyor mu? Bağırsak kompleks değerlendirilecek bir organımız. Çünkü bağırsak florası çok önemli. Ama biz biyorezonansla evet bunda çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Çünkü tekli bir etki yok burada. Bir vagus siniri üzerinden parasempatik sistemi rahatlatıcı etkisi çok yoğun biyorezonansın. Bununla bağırsak sorunlarının başında gelen işte stresi kontrol altına aldığı için. Bunun dışında bağırsak onarım programlarıyla ince olan bağırsak zarını onarma frekansları verdiğimiz için, işte eş zamanlı karaciğeri desteklediği için ve bağırsak florasını güçlendirici frekanslarla buradaki artmış olan patojen bakteri, virüs, mantar gibi birikmiş patojenleri temizlediği için bağırsak sorunlarında da çok sonuç aldığımız, sindirim sistemi çok rahatlar biyorezonansla. Ben ve benim izleyicim şeyi çok seviyor. Geleneksel atalardan gelen şifai karışımları çok seviyor. Mutlaka siz de hastalarınıza öneriyorsunuzdur. Evet, günlük duşumuzu alıyoruz ama bir de içerinin arınması, içerinin duş alması var. İçeriği komple temizleyecek rutinde belki 20 gün, 21 gün kullanmamızı önereceğiniz bir karışım, bir detoks karışımı var mı? Şöyle, bizim çoğumuzun bağırsak florası karışık olduğu için özellikle bahar ve mevsim geçişlerinde, işte uzun tatillerden sonra, karışık beslenmelerden sonra özellikle detoksu da öneriyoruz. Bağırsakları temizleyecek, buradaki bakteriyi, paraziti, bu yükü biraz hafifletecek bir karışımdan bahsedebilirim. Kil sıvısı. Kil sıvısı geleneksel tıpta kullanılır bağırsak onarımı için. Buradaki florayı dengelemesi için. Önce kendilerine şöyle yapabilirler. Böbrek sorununuz olmaması gerekiyor bunu yapmak için. 2 yemek kaşığı sıvı kili aç karnına bir bardak suya koyup üzerine de biraz propolis ekleyebilirler. Yarım çay kaşığı kadar. Bunu aç karnına, ardından işte 1-2 saatte yemek yememeyi öneriyoruz. Sabah akşam da yapabilirler. Gün içinde sadece sabah da uygulayabilirler. Yaklaşık 20 gün uygulasınlar. Bundan sonra tabii arada eksik vitamin mineralleri varsa bunları da tavsiye ediyorum. 21 gün sonra da probiyotik yüklesinler bağırsaklarına. Kendileriyle ilgili faydalı olan bir probiyotiği ya da bunu yapamıyorlarsa kefir gibi, işte ev yapımı turşu gibi prebiyotikle birlikte karıştırarak probiyotik, böyle bir bağırsağımız temizlendikten sonra orayı onarmak için de özellikle böyle bir kür uygulayabilirler. Mevsim geçişlerinde daha da çok tavsiye ediyoruz bahardan yaza geçerken. Her dönem yapabilirler ama mevsim geçişlerinde evet. Daha evla. Evet. Sıvı kili ben ilk kez duyuyorum. Eczaneden mi alacağız bunu? Evet, medikal anlamda kullanılan kil sıvısı var, zeolit de var. Yine bunlar aslında mineral içeren kayalar. Onlar çok ince öğütüldüğü için hem içinde mineral var hem de negatif iyonları tutuyor kil sıvısı. Bentonit kil olarak geçiyor. Detoks ajanı olarak kullanıyoruz. Dünyada da yaygın kullanılıyor. Geçmişte de atalarımız kullanmış. Nedeni bilinemeyen infertilite. Hamile kalamama. Erkekte hiçbir sorun yok, kadında hiçbir sorun yok ama çocukları olmuyor. Nedeni bilinemeyen kısırlık. Biyorezonans buna da cevap oluyor mu? Biyorezonans tüm kadın hastalıklarında ya da üreme sistemiyle ilgili sorunlarda gerçekten etkili bir tedavi aracı. Çünkü burada pek çok şeye aynı anda ve kimyasalsız çalışma imkanı sunuyor. Biyorezonansta kimyasal kullanmıyoruz biliyorsunuz. İyileştirici olarak vücudu iyileştirici frekansları kullanıyoruz. Bunları üreme sağlığı için de kullanıyoruz. Overlerimize, yumurtalıklarımıza, işte rahim bölgesine, bilinç altındaki hamile kalamadığımız korkusuyla oluşan korkuya, artmış Cihaz onu da strese. söylüyor mu? Evet, çoğunlukla bu nedenden oluyor. hamile kalamıyor. Çoğunlukla bizim hamile kalamayanlarda bulduğumuz annenin rahminde yaşanmış bir travma ya istenmeyen bir hamilelik olabiliyor.
Eski bir küretaş hikayesi olabiliyor. Korkulu bir doğum hikayesi olabiliyor. Korkulu doğum hikayesi dinleme ile ilgili kişilerin hassasiyetleri çok değişken. Hepimizin hassasiyeti farklı. Bazı kişiler bunu atlatamıyorlar ve bu bilinçaltlarında korku olarak kalıyor. Böyle tedavi ettiğimiz vaginismus hastaları da oluyor mesela. Bu da bir sebep. Rezonans terapileri buna da iyi geliyor. Keza akupunktur. Burada bir strese, korkuya çalışabiliriz. 2, organların kendi enerjilerini, frekanslarını güçlendirebiliriz. Genel tüm vücut harmonizasyonu yapabiliriz ki böbrek üstü bezimiz çok yorgun çoğumuzun. Özellikle tüp bebek öncesi kullanılan hormonlarla da vücutta bir denge karıştığı için o dönemde bunların bazı şikayetleri oluyor. Mesela bulantı, kusma gibi. İlaç yüküyle oluşan şikayetlere de iyi geldiği için biyorezonans genel bir iyilik hali sağlıyor ve yumurta kalitesini arttırdığını çok görüyoruz. Rahimin kanlanmasını arttırdığı için o dönemde bebeği hazırlamak için rahimde bir uyarılma sağlıyor. Psikojen faktöre çok iyi geliyor, dediğim gibi korkuya daha cesaretli oluyorsunuz. Sanki bu olayı yaşayan siz değilsiniz de böyle bir hayal yaşıyormuşsunuz gibi, öyle tarif ediyorum ben. Hastalarımızda rahatlamayı görüyoruz genelde. Burası sizin de mucizevi diye yaklaştığınız bir tarafı anladığım kadarıyla birkaç keredir söylüyorsunuz. Çok seviyorum çünkü yeni nesilleri enerjisi iyi şekilde isteyerek işte kaygısız dünyaya getirmek lazım. Her şey o doğum hikayesiyle başlıyor ya hayatımızda. Orada böyle onu en iyi, o hücrenin en iyi haliyle dünyaya getirmek için İlk başta başlıyor her şey. Bunun için de çabalamak lazım. Benim çok sevdiğim bir alan özellikle. Gebelik hikayesinde en zorlu ve uzun soluklu, yorgun bir şekilde size gelip de mutlu sonla çıkan bir hikaye. Çok oldu. Mesela kaç yıl denemiş, uğraşmışlar? 8 tüp bebek denemesi vardı bir hastamın. Hatta böyle çok da kıymetli bebek için bekleniyordu. Ailenin tek torunu olacaktı. Artık ümitleri kalmamıştı. Çok kısa bir seansla hem de oldu ama işte şifa sadece şey diyorum ya, biraz da o kader de oluyor. İşte tabii, size o bağ kurulduktan sonra oluyor. Biz o hastamızda çok iyi sonuç almıştık. Çok mutlu olduk. Çok alıyoruz sonuç. Peki cihaz ne dedi? Neden 8 kere de olmamış da şimdi oluyor? Korkuları vardı. O korkularına çalıştık özellikle. Annenin mi korkusu evet, vardı? Annenin de babanın da vardı ama annenin daha yoğundu. Genelde Türk toplumunda babalar tedaviye alınmıyor. Biz bütün eğitimleri bu konuda yabancı çok eğitim aldık. Hep anne baba birlikte tedavi edilir aslında. Ama bizde sadece bayanlar gelir böyle durumlarda. Biz de mecburen bayan hastamızı tedavi etmiştik. Orada da çok güzel sonuç aldık. Hatta ikinci bebekleri de oldu sonra. Yardımsız bize tekrar gelmemişlerdi. Ayarları tamamen düzelttiniz resimlerini gönderdiler, evet. Yani öyle oldu. Tabii şimdi bu son dediğinizle bağlantılı olarak belli ki oradaki ayarlar düzeldiğinde ve tekrar yapılacak bir şey değil. Bir kere organlar düzeldiğinde ikinci bebek de olmuş. Biyorezonansta bunu çok görürüz biz. Vücuda bir reset atıldıktan sonra düzelme ileri zamanlarda daha çok olur. İşte çok bilimsel araştırma yapamıyoruz çünkü geri dönmüyor hastaları iyileştikleri için bazen. Düzelen bir şey başka şeyleri de düzeltiyor ya, yani kök sebebe yönelik çalışmalar olduğu için bunlar ciddi bir ayarlama yapıyor aslında. İçeride düzelen bir şey başka bir şey düzeltiyor. Düzelen bir durum başka bir şeyin düzelmesine sebep oluyor. Bu şekilde daha çok şifalanıyorlar. Bunu sorayım mı sormayayım mı? Soracağım ama. Şimdi aslında çok önemli de rakipsiniz. Hani bir şeylere çok ciddi rakip de tedavi. Bununla ilgili hiç sıkıntı yaşadınız mı? Şahsi olarak yaşamadım çünkü ben de kimseyi rakip görmedim açıkçası. Zaman zaman tepki aldığımız oluyor tabii ki. Diğer meslektaşlarımızın endişeleri oluyor tedavilerinin yarım kalması ile ilgili. Ben öyle yorumlayayım. Ama bütün integratif tıp yöntemleri, bu sadece biyorezonans için geçerli değil. Aslında kombine tedavilere de açık olmalı. Yani böyle gelişecek. Peki bu cihaz vitamin, mineral eksiklerini de söylüyor mu? Evet, vücudumuza genel bir tarama yaptığımızda vitamin, mineral eksikliklerimiz, işte en çok D vitamini, B12 vitaminini buluyoruz hiç mesela. Kan vermeden. Evet, frekans düzeyinde ölçtüğü için buradaki bu eksiklikleri bulmakla birlikte bunların sebepleriyle ilgili de veri edinebiliriz. Mesela mide asidimiz ne durumda? Biz B12 eksikliği bulduğumuzda hemen ona da bakıyoruz akabinde. Sindirimimizi bir gözden geçiriyoruz. Buradaki mide asit düzeyimiz eksikse,
işte sindirimimiz, bağırsak emilimimizde problem varsa, emilim sorunumuz varsa B12 vitaminimiz düşük oluyor mesela. Bunları da birbirine bağlamak için de tarama yapıyoruz. İşte bakteri parazit yükümlülüğümüzü zaten söylemiştim. Bunları da tespit ediyoruz. Alerjen gıdalarımıza bakabiliyoruz. Alerjimiz solunumsal mı? Alerjide çok güzel çalıştığımız bir panel var. Solunumsal alerjileri, işte gıdalarla ilgili intoleransları, buradaki küflerin, mayaların bize olan etkilerini, bunları da görebiliyoruz biyorezonansla. Bunlara yönelik de düzeltici etkiler verebiliyoruz vücuda. Alerjinin frekansını vücuttan temizleyerek alerjene karşı güçlendirebiliyoruz. Mesela bir migren hastası size geldiğinde bu şikayetle başına mı frekans veriyorsunuz? Başına şöyle ağrı kesici frekanslar verilebilir ama asıl migrenin sebebi sadece başla ilgili bir şey değil. Hatta öyle değil, yani bağırsak florası burada değerlendirilmeli. Bazı gıdalara intoleransları çok oluyor. Migren hastalarının özellikle süt ürünlerine karşı çok, süt ve glutene karşı intoleransları çok oluyor. Bunlar değerlendirilmeli. Ağır metal birikimi ve hormonal durumuna burada bakılmalı. İşte kadın hastaysa özellikle hormonal dengesi çok etkiliyor mesela migreni. Bu yine sizin bu sefer üreme organlarını dengelemeniz, işte vücudun stresini hafifletici frekanslarla bunu dengelemeniz, bir gıda rejimi uygulamanız. Bunun dışında da bazı vitamin, mineral eksikliklerinde de baş ağrısını daha yoğun yaşıyoruz. Bunları da tedavi etmeniz gerekiyor. Yani sadece baş bölgesine frekanslı olmuyor tabii. Ama bu da kullanılıyor. Makrodaki mikro, mikrodaki makrodan yola çıkarak işte elin içine dokunuşlar şifai etki gösteriyor. Refleksoloji diye bir şey var. Ayak masajı. Ayak masajı sizin de aslında peşine düştüğünüz, araştırdığınız bir bilgi. Ayağın hangi bölgesinde yapılan masaj kişiyi rahatlatır, sakinleştirir ve mutlu eder? Ayak masajı tabii refleksoloji, akupunktur noktaları yine burada da mantık. Biz biyorezonansta da ayaklara elektrotlar koyarak veya ayak detoksu yaparak yine ayak üzerinden bir tedavi planlayabiliyoruz. Ama kişilerin evde de kendileri yapabilecekleri, özellikle ılık susam yağıyla veya başka rahatlatıcı bulabilecekleri bir yağla ayak altındaki belli noktaları yapacağı masajlar yapacakları kendi imkanlarıyla onlara daha rahat uyku uyumalarını, işte sindirimlerinin rahatlamasını, akciğerin ifrazatını artmasını sağlayabilir. Belli noktalara yapacakları uykuyu arttırabilir ya da daha canlılık verebilir mesela. Ayak masajına biraz dikkat edebilirler. Bu konuda çok fayda görürler. Yani antidepresan etki gösterir mi ayak masajı? Rahatlatıcı etkilerini görüyoruz. Uyumadım diyen hastamız olmuyor. Ağrıdaki etkilerini de görüyoruz. Baş ağrısını mesela biz akupunktur tıbbında da yaparız bunu. Sıcak su dolu şişeyle ayakta şişe çevirme ve şu hegu noktasına da masajı öneririz mutlaka kişilere ev ödevi olarak. Evet. Uykusuzluk da büyük şikayet. O bahsettiğiniz sıcak su dolu pet şişeyi böyle rulo yaparak mı yuvarlasınlar ayaklarında? Evet. Bu mu uyku getirir? Rahatlatır. Rahatlatıcı bir etki olur. Bu etkilerin birikimiyle kümülatif sizin rahatlamanız zaten stresinizi azaltacağı için bir süre sonra uykunuzu da getirecektir. Ayağın neresine o susam yağıyla masaj yapmak lazım? Şu kısımlarına yapabilirler. Parmakların bittiği, tabana tabana doğru sorunu olan. olanlar bu kısımlarına yapabilirler. Şöyle. Evet. Evet. Parmakların aralarına tek tek yapabilirler. Ayağın parmaklarını geri çekip tekrar bu şekilde çevirebilirler. Hafif bacağa doğru masaj yapabilirler. Yapabilirler bunu. Bu sakinleştirir. Evet. Kozmetik akupunktur, bunu daha önce hiç konuşmadım. Bir de kozmetik akupunktur var. Evet. Nasıl? Hiçbir kimyasal müdahalesi olmadan. Peki iddiası nedir? Kozmetik akupunktur 5-10 yaş geriden yaşımızı takip etme konusunda etkili. Gerçekten patentli bir teknik öğrendik biz Marta Lucas Hoca'dan. Amerikalı bir usta. Hatta Hollywood ünlülerine yapıyor kendisi akupunkturu. Mimiklerini kaybetmeden ciltlerinde gençleşme vaat ediyor. Ama bu klasik bir akupunktur uygulamasının üzerine cildimize de, yüzümüze ve boynumuza özellikle yapılan bir akupunktur uygulaması. Çok çok ince kozmetik iğneler kullanılıyor burada. Öncelikle vücuttaki yaşam enerjisi, çi enerjisi yüze doğru vücut dengeleyici bir akupunkturla yönlendirildikten sonra takılan minik iğnelerle, ki bunlar da meridyen noktalarına özellikle takılıyor ve bunun yanında bazı özelleşmiş kırışık alanların olduğu noktalara uygulanıyor. Yüze gelen çi akışının etkisiyle
bu bölgede onarılma sağlıyor, lenf akışını arttırıyor, işte kaslarımıza uyarı veriyor, kasları güçlendiriyor mesela. Doku altındaki fibroblastları uyarıyor, kolajen üretimini uyarıyor, bir gerginlik, tonus artışı, lift etkisi oluşuyor cildimizde. Ama bunun yanında sadece cildimizde oluşan bir etki değil, vücutta da bir gençleşme yapar kozmetik akupunktur. İşte organ dengeleme yaptığı için kişiler daha rahat uyurlar, daha rahat sindirimleri olur, daha sakin hissederler, kendilerini daha enerjik ve sakinleşmiş hissederler. Bu gibi bonusları da olan bir yöntemdir. Yani buradaki çizgileri falan açıyor mu? Açıyor, evet. Evet. Siz gördünüz. Evet, uyguladım, Kefilsiniz. yaptım. Evet, kendime de yaptım. Yaptığım dönemde çok daha iyiydi cildim. Yaşınızı sorabilir miyim? 52 yaşındayım. İnanın hiç göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim, siz de Mesela öyle. buradaki çizgileriniz çok az. Artık Hı hı. o kadar da olacak. Evet. Herhangi bir dolgu yok galiba. Yok. Dolgu yok yüzümde. Artık gençleşmek için çok fazla ürünle muhatap oluyoruz ve bunların hepsinde belli bir etkileri oluyor. Önemli olan hastamızı doğru değerlendirip ona göre bir uygulamayı yapmak. NAT onlardan biri mi? NAT da evet uzun yaşam popüler. genlerini aktive ettiği için son 6-7 yıldır özellikle yoğunlaşmış bir şekilde kullanılıyor. Mitokondriyal bir destek NAT'ta. Bizim sevdiğimiz etkilerinden biri tabii zihinsel performansa da etkisi var. Kas gücünü arttırıcı bir etkisi var. Genel anti-aging'de destek NAT. Birinci sıraya ne koyarsınız? Birinci sıraya ben enerjiyi çok sevdiğim için biyorezonansla kozmetik akupunkturu koyarım. Arkasından gençlik aşıları gelir tabii ki ama içeriden de bizi güzelleştirmek için ek destek vitamin mineral takviyelerini de ihmal edemem. Yüksek doz C vitamini, glutatyon, alfa lipoik asit, resveratrol de bunların içinde. Bunlar da kendi içinde çok kullanıldığında etkilerini gördüğümüz moleküller. Bunları yüz cildine enjekte ediyorsunuz değil mi? Yüze enjekte edilen şekilleri de var ama asıl dokularımız... Damardan? Evet. Ha. Glutatyon, C vitamini. Damardan veriyor Yok, musun? resveratrolü değil ama yüksek doz C vitamini ve glutatyonu kullanıyoruz. Alfa lipoik asidi özellikle, NAT'ı yine aynı şekilde. NAT'ın zaten damardan olmayanı yok. Kapsül Bir yaptılar öncülü ama- var, öncülü var evet bir markanın. Öncülü kullanılabilir, o etkili ama asıl damar yoluyla etkili NAT. Hiç inanmayarak tanışıp peşine düştüğüm bir uzmanlık. Herkes de tanısın istiyorum. Lütfen kusura bakmayın, dönüp dolaşıp akupunkturu soruyorum ama mucizevi etkileri var. Ya bunu söyleyelim. Çinliler kanser olmamak için 3 ayda bir kendilerine düzenli akupunktur yaptırırlar. Onların tabii geleneksel tıbbı olduğu için buna çok güveniyorlar. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Akut hastalıkları için bile akupunktur yaptırırlar. Bize zaman içinde meslekte de gördüğümde akupunkturla hiç inanamayacağınız sonuçlar alıyorsunuz gerçekten. Ve bunu da hiçbir kimyasal kullanmadan sadece akupunktur iğneleriyle yapıyorsunuz. Sadece nereye hangi iğneyi takacağınızı bilmek. Hatta bir hocamız derdi, siz iğneyi takın, o ne yapacağını bilir. Yani aynı noktayı hem ishal için hem kabızlık için kullanabiliyorsunuz mesela. İşte uyarmak için ya da inhibe etmek için de kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi akupunktur çok etkili. Mucizevi etkilerini görüyoruz. Hocanız çok doğru söylemiş, çok Evet. katılıyorum. Ben bu akupunktura fena taktım, annemi götürdüm. Hı hı. Annemin işte diz ağrısı var, başka sıkıntıları var. Fakat en önemli sonuç ya da beni en mutlu eden sonucu, gevşettiği yaşam ipini o kadar sıkı tutmaya başladı ve motivasyonu o kadar arttı ki. Çünkü vücuda Bu enerji sonuç veriyor. Çi sizin enerjisi, duyduğunuz- yaşam enerjisi. Biz Sizin duyduğunuz bir sonuç mu? Evet, İlk hasta- kez duymuyorsunuz herhalde. İlk kez duymuyoruz. Şöyle olur, biz takip ettiğimizde hastalarımızı ilk geldiklerinde gözlerindeki yaşam enerjisine bakarız. O yaşama sevincinin geldiğini görürüz tekrar. Çünkü çi enerjisini yükseltmeye çalışıyorsunuz enerji tedavilerinde de. Düşen o zaten, yaşam enerjisi. Sizdeki enerji düşünce hastalanıyorsunuz. Dolayısıyla yaşamı yakalayamıyorsunuz. Şimdi enerjiniz yükselmeye başladığında yaşamı yakalamaya başlıyorsunuz. İçinizden tabii ki bir motivasyon, yaşama sevinci, ruhsal bir rahatlama, kendini daha iyi hissetme hali geliyor ve biz bunu gözlemleriz. Daha renkli giyinirler, işte daha canlı olurlar, daha gülerek girerler içeri. Evet. Ve biz bunları bir hasta değerlendirmesinde de zaten gözlemleriz, bakarız, yaşam enerjinin geri geldiğini görürüz, çok da seviniriz. Tedavinin de etkinliğini ölçtüğümüz bir durum aslında. Evet,
kusura bakmayın sizin adınıza konuşuyor gibiyim ama ben de hasta Estağfurullah. yakınıyım. Ben de yaşadığımı biliyorum. Evet. Antidepresan kullananlar lütfen bir gidin şu akupunkturu deneyin. 16 yıllık antidepresanı Lütfen. bırakan kişiler çok biliyorum. Çünkü Lütfen. bir noktadan sonra antidepresanlar tam etki göstermemeye başlıyor ya, o dönemde de zaten kişiler arayışa girdiğinde ya biyorezonansla ya da akupunkturla tanışıyorlar. Kulakta pek çok nokta var, vücutta da pek çok nokta var. Antidepresan etki oluşturabiliyorsunuz enerji tıbbıyla. Kozmetikle ilgili hazır sizi bulmuşken ben de çok sevmiyorum o enjekte edilen şeyleri, çok sevmiyorum. Hem korkuyorum hem de şekli şemali bozuyor gibi. Mesela düşen göz kapağı. Biz de artık 30 olduk neredeyse. Düşen göz kapağına da çözüm oluyor mu? Ben ilk tedavi ettiğim hasta yüz felciydi. Lenf akışı artar, ödem gider mesela. Bazı hastalar lekelerinin de gittiğini söylerler. İşte bu üzgünlük çizgilerimizde hafifleme olur, daha mutlu bir yüz görüntüsü olur. Ama bu puffy face dediğimiz işte dolgularla genişletilmiş bir yüz gibi olmadığı için bizim kendi doğal halimizin iyiye gitmesi olur. Evet. Doğal halimizde 5-10 yaş geriye gittiğimizi düşünün. Deforme olmadan, yüz büyümeden. Evet. Evet. Ana Tam hatlar tersi değişmeden. tamir olarak, tamir tıbbı aslında tamir edici, rejenere edici sistemleri harekete geçiriyor. Sizin boyunda çok etkisini görürüz mesela. Boyunda boyun protokolü en ayrı çok uyguluyor. ele veren Evet. yer. Burada da etkisi oluyor mu? Oluyor. Çok şuradaki oluyor. Boyun şu içine gıdı. ayrı bir protokol uygulanıyor. Çok minicik iğnelerle yine. Ama buradaki püf nokta tüm vücuda da bir akupunktur uygulaması yapılması öncesinde ve iyi bir beslenme düzenlemesi, hastamızın su içmesi, Akdeniz tipi beslenmesi, işte omega 3 gibi birkaç takviye yanında alması ve yüzüne de doğal bir içerikli arkasından serum ya da yağ uygulaması tamamlayıcıları. Piramidin tepesine biyorezonansı koyduk. İkinci sıraya akupunkturu mu koyalım? Evet. Evet. Ben yanına koymak istiyorum. Evet. Biyorezonansı yanına koymak istiyorum akupunkturu. Zaten aynılar. Biri iğneli hali, diğeri teknolojiyle makinalaşmış hali. Şimdi biz gelecekte atalarımızdan getirdiğimiz pek çok şey var. Yani geçmişteki geleneksel tıbbı, kadim bilgileri reddedemeyiz. Bir çok uygulanılmışlık var. Dünyanın yarısının uyguladığı bir tıp sistemi akupunktur. Bunun yanına da teknolojiyle gün geçtikçe radyoaktif kirlilik artıyor, işte toksin yükleri artıyor. Biyorezonans da burada ve tanı özelliklerinin olmasıyla da burada büyük bir açığı kapatıyor. Aslında ikisinin birleştirilmesi ve homeopati de tabii bunun içine dahil oluyor. Biyorezonansın içine özellikle. Biyorezonans da homeopati ile akupunkturun harmanlanmış halidir aslında. Burada homeopati de veriyor musunuz? Evet, çünkü biyorezonans cihazları da elektronik remedi hazırlar. Özellikle çiçek esanslarını, bah çiçeklerini ya da başka çiçek esanslarını kullanırız. Vücuda iyi gelen bazı takviyelerin frekanslarını kullanırız. Bazı kremlere cilt gençleştirici frekanslar, DNA onarıcı frekanslar yükleyerek bunları kullanabiliriz. Remedilerle yine vücut dengeleyici homeopatik remediler hazırlayabiliriz. Biyorezonans bunları hep yapabildiğimiz bir alan. Birlikte, üçü. Evet, birlikte. Çok teşekkür ediyorum konuğum olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Biyorezonans çok uzun zamandır araştırıyordum, denemedim. Ama akupunkturu denedim, biliyorum, o yüzden emin konuştum. Şimdi sırada biyorezonans var. Bir onu da deneyip paylaşmam lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizimle paylaştığınız için. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz.